Hocam sos neden tehlikeli? Yani normalde insan 2 profiterol yer, 3 profiterol yer. Bu sosla... Hanımlar beyler, soslar serimizin 5. bölümü tatlı soslarına hoş geldiniz. Bugün sizlere keklerinizle, kreplerinizle, pankeklerle, dondurmalarla gidecek şahane 4 tane tarifim var. Birincisi bir moka sos yapacağız. Çikolatalı kahveli muhteşem bir sos. Sonrasında bir frambuaz sos. Ardından karamelin en güzel hali olan bademli bir pralin sos göstereceğim. Son olarak bir limon sosla da işi taşlandıracağım. Moka ile başlayalım. Bu sos az ama öz malzemeli. Bir tane sos tavamız var. Altını kısık açtım. İçerisine tereyağımı koyuyorum. 1 yemek kaşığı kadar şekerim var. Ve bunları kısık ateşte eritiyorum. Hafifçe şimdi kahveyi de burada kavuracağız ki kahvenin kokusu daha da öne çıksın. Bolca toz kahvemiz var. Burada filtre kahve için kullanılan o boyutlarda çekilmiş kahve kullanıyorum. Türk kahvesi olur mu? Olmaz. Çok ince olduğu için çok acı tat verecektir. Eğer çekirdek kahveniz varsa kendiniz havanda da dövüp kullanabilirsiniz. Kahveyi içerisine ekliyorum. Kısık ateşte tereyağı ve şeker eriyene kadar da karıştıracağız. Tereyağımız eridi, şekerler kayboldu, kahveyle güzelce birleştiler. Şimdi kremamızı ekliyoruz. Burada şu anda inanılmaz güzel kokular var. Sadece kremanın böyle kaynamasını bekleyeceğiz. 1-2 dakika tıkırdayacak, ondan sonra ocaktan alacağım. Kahveleri toplamak için ufak bir süzgeç koydum. Doğruca çikolatanın üzerine sıcak krema. Güzelce süzdük. Şimdi temiz bir spatula ile de karıştıracağız. Eğer ki hiç kahve granülü görmek istemiyorum diyorsanız bunu tekrar süzmeniz gerekiyor ama benim için böyle birkaç parça kahvenin olması gayet keyifli. Şu anda alttaki çikolatayla karıştı. Adeta bir ganaj gibi. Bu sosu dondurmalarda bir hayal edin. Profiterollerde bir hayal edin. Poşe armutta olabilir, kreplerde olabilir, musların içerisinde olur, suflelerde olur. Muhteşem kokuyor. Ve hepsi bu kadar basitti. Bitti. Bu frambuaz sosu başka yerde bulmanız biraz zor. Çünkü alışılagelmiş o sürekli dışarıdaki hazır sosların aksine bu çok daha zengin dokulu, aroması yoğun bir frambuaz sosu olacak. Burada yaklaşık yarım kase, 150 gram kadar donmuş frambuazım var. Önce onu bir blenderdan geçirelim. Hepsi bu kadar basit. Şöyle temizleyelim. Şimdi bunu süzerek tavamıza alacağız. Neden diyeceksiniz? Çünkü içerisindeki çekirdekleri istemiyorum. Mükemmel dondurma gibi adeta. Raspberry ice cream. Gördüğünüz gibi muhteşem bir frambuaz püremiz oldu. İçerisine toz şekerimizi ekliyoruz. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar limon suyu. Biraz ekşilik de istiyoruz içerisinde. İşte en çok tepki alacak olan malzeme ama muhteşem bir lezzet ve zenginlik katıyor. 3 tane yumurta sarısı. 3 yumurta sarısı dedi. Bunları karıştırıyorum güzelce. İçerisine 1 tane limonun rendelenmiş kabuğunu da ekliyorum. Ufak küpler halinde burada soğuk tereyağım var. Onları da içerisine ekliyorum. Şimdi ocağa geçeceğiz. Ocağı çok kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişireceğiz. Çok hafif koyulaştığı zaman sosumuz tamam demektir. Yumurta sarısı çok düşük ısıda piştiği için gayet kolay bir sos. Hiç aklınızda kalmasın yumurta pişti mi pişmedi mi diye. Uzun uzun pişirmeyin. Uzun uzun pişirirseniz yumurtanız %100 kesilir. İnanılmaz kokuyor. Ekşisi, o dediğim gibi yumurta sarısından gelen zengin tat ve az şekerli tadıyla muhteşem bir sos oldu. Yine çikolatalı keklerde, pavlova gibi büyük merenklerde, meyve salatalarında bu sosu kullanabilirsiniz. 4 malzeme ile inanılmaz kolay. Öncesinde bademlerimizi fırına götürüyoruz. 180 derece, 200 derece fark etmez. Birazcık kavrulsunlar, kokusu çıksın yeterli. Ve en önemlisi ıslak bir karamel hazırlıyoruz. Teşekkürler. Şekerimizi kalın tabanlı bir sos tavasına alalım. Güzelce yayalım. Üzerine suyumuzu döküyoruz. Hiç karıştırmayacağız. Suyu çekmesine izin verin. Ve doğruca orta sıcaklıktaki ateşin üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi karamelimiz olana kadar bekliyoruz. Karıştırma falan yok. Böyle kendi kendine.
Fındık değil, badem. Hep bademe fındık diyorum ben ya. Karamel gördüğünüz gibi pişerken kenarlara doğru böyle buharlaşmalar ve şeker kristalleri oluşuyor. Eğer ki onları almazsak sonrasında bu şekerler zincirleme olarak birbirlerine yapışıyorlar ve aslında karamelinizi kesiyorlar. Sonrasında sizler panikliyorsunuz ve karamelim olmadı diyorsunuz. Hepsi kurtarılır ama daha kolay bir yöntem var. Ufak bir fırçayı ara ara ıslayın ve kenarlardan şöyle gezdirin. Böylelikle o kristaller erimiş olacak ve şekerinizi bağlamayacak. Bademlerimiz güzelce kavruldular. Karamelimiz hazır. Şimdi karameli bademin üzerine dökeceğiz. Karamelimizi döktük. Bu işlemi yaparken eğer ki bunun gibi böyle bir silikon matınız yoksa sizler bunu yağlı kağıdın üzerine yapabilirsiniz ama yağlı kağıdı hafifçe yağlarsanız, evet biliyorsunuz biliyorum ama yağlı kağıdı da arada yağlamak lazım. İşlem daha kolay olacaktır. Şimdi bunun tamamen soğumasını bekleyeceğiz. Eğer ki karamele bulanmamış bademler varsa bir tahta kaşık yardımıyla şöyle karıştırabilirsiniz. Bütün bademler karamele değsinler. Elinizi asla değdirmeyin. Neden olduğunu biliyorsunuz. Ve soğuyana kadar bekliyoruz. Praline için gördüğünüz gibi şekerimiz dondu. Elle dokunulabilir. Gayet soğuk. Kolayca yerinden kalkıyor. Hafif sert. Şimdi bunu elinizle, merdaneyle ya da benim gibi bir havan tokmağıyla döverek birazcık ufaltacağız. Sonrasında robottan çekip toz haline getireceğiz. Karamel ve bademler toz haline geldiler. Neredeyse birleşmeye başladılar. Şimdi bu aşamada kremayı içerisine ekliyoruz. Kremamız oda sıcaklığında. Ve sosumuz hazır. Bu sos 2 aşamada yapılıyor. İlk aşamamız limonun özünü çıkarmak. Burada taze sıkılmış 3/4 su bardağı kadar limon suyumuz var. 3 tane limonun rendesi var. 2 yemek kaşığı şekerle beraber bunları bir karıştıracağız ve bir taşım kaynatacağız. Limonlu karışımımız güzelce kaynadı. Şimdi buraya başka bir tencere koyuyorum. Tabanına biraz su koydum. Birazdan bunu benmari diye kullanacağız. Şimdi bunu süzmem gerekiyor. Hemen güzel bir süzgeç alalım ve süzüyoruz. Burada yaptığımız işlem limonun kabuğundan, kendisinden alabildiğimiz kadar güzel bir lezzet almak ama sürekli bununla pişirirsek biraz acılaşacaktır. O yüzden soslarda çok fazla acılık istemiyoruz. Güzel şekerli bir tat olsun. Sosumuzun ikinci aşamasına geldik. Şimdi buradaki karışım biraz sıcak. Bunun içerisinde tekrar şeker ve yumurta sarısı ekleyeceğiz. O yüzden 1-2 dakika dinlenecek. Orada suyumuz kaynayacak. Sonrasında burada şekeri, yumurtayı karıştırıp sonra benmarin üzerine alacağız. Bir sos kıvamı alana kadar pişireceğiz. Son olarak da içerisine 2 yemek kaşığı kadar krema ekleyeceğiz. Hepsi bu kadar. Benmarin üzerinden hemen hızlıca kremamızı aldık ki yumurtamız çok fazla pişmesin diye ve içerisine soğuk krema ekledik. Böylelikle ne oldu? İçerisinde o yoğun ekşiliği bir anda kremayla da kırdık. Pişme işlemini durdurduk ve sosumuz hazır. Bu sosu meyve salatalarında, güzel kremalı tatlıların üzerinde, keklerle beraber herhangi düz bir keki hemen limonlu kek haline getirebilirsiniz. Cheesecake'lerinizle beraber kullanabilirsiniz. Sıra geldi en keyifli kısma ve soslarda bence tatlı sosları başka bir köşeye koymamız gerekiyor. Hiç bekletmeyeceğim. Dondurmanın üzerine koyduğum bu praline başlayacağım çünkü dondurma eriyor. Ve benim aslında en favori soslarımdan bir tanesi de o. Şuna bakar mısınız ya? Of of. Yine fındık diyorum ya. Badem işte ya. Badem. Bu var ya. Tek geçelim. Bunu neye koyarsanız koyun. Bunu cheesecake'e koy, normal keke koy. Buna muz bandır ye, böyle bir sos yok.
Şimdi bunun üstüne böyle ekşili limon sostan tatmak istiyorum. Fark ettiyseniz bu limon sos böyle kalın değil, birazcık daha ince bir sos. Özellikle böyle kuru gelen keklerde, yine pankeklerde bir şeyleri bandırmak için dip sos gibi de kullanabileceğiniz bir sos. Mesela dümdüz ev keki yaptım. İçerisinde hiçbir şey yok. Vanilyalı kek. Ama şu anda ıslak limonlu kek oldu. Bakın sapsarı oldu uçları. Şu arkasını da göstereceğim çünkü sosu resmen emdi. Kokusu zaten çok acayip. Çok güzel. Şimdi profiterol. Profiterol bir kere alıştığımızın dışında bir şey yapmak istedim. Sürekli o çikolatalı ağır sos. Ya biraz daha keyifli olsun, frambuazlı olsun ama yine böyle güzel bir kaplama versin. Tadına bakalım, sonra anlatacağım. Bu sos tehlikeli bir kere, yani ellerimi yıkayıp geliyorum, anlatacağım. Bunun tehlikesi büyük. Hocam sos neden tehlikeli? Sos profiterolü çok hafifletmiş. Sıkıntı büyük. Yani normalde insan 2 profiterol yer, 3 profiterol yer. Bu sosla 7-8. Akıyor. Beni durduramazsın yani burada. Hala diyette sayılırım. Hepsinin tadına bakacağım. Ama sonra telafi etmek zorundayız. Ama pankek! Kahveli pankek. Ya bunun yanında bir de kahve mi yapsaydım kendime? Şimdi şu pankeki böyle önüme alacağım. Ya kahve ve pankek ne kadar kötü olabilir? Bakın o ganaş çikolata hali. Çok yoğun kahve. Çok yoğun da çikolata tadı var. Eğer ki ben kahveden hoşlanmıyorum, bitter çikolata benim tarzım değil diyorsanız bu sos biraz sizlik değil. Ya kahve oranını azaltın, yarıya düşürün. Belki de çikolatasını sütlü kullanıp yine bu tarz güzel kahveli bir sos yapabilirsiniz ama bu daha çok böyle bitter lezzetlerin peşinde olanlar için muhteşem. Şimdi aklıma gelen, az önce ne dedim? Bu pralin adamı çıldırtır. Şimdi bunu birazcık da buna katacağım. Kahveli pralinli. Bunları alın yoksa ben çok acayip saldıracağım. Birbirinden güzel 4 tane tatlı sosunuz oldu. Dilediğinizi kullanın, dondurmalarınızı şenlendirin, tatlılarınızı kurtarın. Bazen tatlılarınız kötü olabilir. Yapın bir tane sos, dökün üzerine, şahane bir tatlı haline getirin. Hepsi bu kadar kolaydı işte. Bir sonraki soslar bölümünde görüşmek üzere. Bye bye. Hadi gelin, dondurma eriyor. Ben dondurmayı yiyeyim de. Biraz daha sos. Hocam bu dondurma ve bu sos. Abi diyet gitti. Bugün akşam açız ya. 2 gün açız. Yarın spor, sonra açlık.